Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, bugün sizlerle yine daha önceki büyük kanalımda paylaşmış olduğum 2023'ün aralığında paylaşmıştım tarifi YouTube kanalımda. 35 santim boyunda Grinch yeniden çekeceğim. İsteyenler aynı tarifi kotonla örebilecek. Ben kadifeyle öreceğim. Daha kolay olsun diye çekim aşamasında. Daha ipin kalınlığı nedeniyle daha yumuşak. Çok koton biraz beni artık gözlerimi yoruyor. Evet, bu şekilde bilenler biliyor, eski takipçilerim. Yeni olanlar da görselimiz bu olacak. Dediğim gibi isteyen kotonla örecek. O zaman 35 santim boyunda olacak. Ben kadifeyle örünce 2 katı büyüyecek. 60 santim gibi. Belki bakalım nasıl olacak. Ben de tam emin değilim. Ee, Şurada da bir altta da daha önce malzeme listesinde buraya yazmışım arkadaşlar. Kotonla örecek olanlar. Lanosu Alara kodlarını yazmışım. Bunları da videonun altına açıklama bölümüne kodlu malzeme listesini yazacağım. Ne kadar ip gittiğini kotonla hani örecek olanlar için. Kadifeyi de daha sonra en son yine yazacağım. Kadife ayrı, koton ayrı diye. Ama tarif aynı olacak. Aynı sayılarla gideceğiz. Burada bir yanılma olmasın. İkisini de örebileceksiniz. Evet, şimdi arkadaşlar bunun için şöyle bir yeşil ip, Himalaya Dolphin'in yeşil ipini kullanıyorum. Bu da 100 gram 120 metre olan bir incelikte bir ip. Renk kodu da 80.371. Kırmızım normal bir kırmızı. Yine renk kodu sorarsanız da bu Nitmi Hello Kadife'nin kırmızısı 919. Bakalım ne kadar gidecek. Yine bacaklarına, kollarına detay olarak böyle ana kutusu ipi kullanacağım. Tiftik varsa tiftik veya benzeri ipler veya beyaz kadife düz o da olur. Bunun dışında gözlerimiz bu şekilde yeşil gözüm kalmadığı için ben bu rengi şöyle pastelle boyadım yeşile. Bu şekilde yaptım. Ve böyle yeşil olmuş oldu. Daha sonra daha detaylı güzel boyayacağım. Şimdi göstermek için öyle yaptım. Hem denemiş oldum. Gözlerim 18 milim. Koton örecekler 12 milim göz kullanacaklar. Evet, gözlerimizi kenara alalım. Şimdi hemen ayağımızla başlayalım. Pardon, önce kollarımızı başlayalım. Hep şaşırıyorum. Her zaman önce kol yaparsak iyi oluyor. Kenarda hazır olmuş oluyor. Daha sonra eklerken bir de tekrardan buna başlamamış oluyoruz. Tığım da 7 numara 4 milim. Tığım koton olan yine 3 numara 2.20. 2 numara da kullanabilirsiniz. Herkesin eline göre değişebilir arkadaşlar. Ben sıkış ördüğüm için 2.20 kullanıyorum. 2 numarada kullanabilirsiniz. Evet, hemen başlayalım. Kolumuzla. Sihirli halka yapmıyoruz kadifede. Kotonla örecek olanlar sihirli halka içerisine 6 sık iğne yapacak. Şimdi şöyle ipimi uzattım. Şöyle bir ipimi sabitledim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bir atladım. İkincinin içine 6 tane sık iğne. 2 3 4
5, 6. Bu arada eliniz gevşekse çapraz sık iğne de yapabilirsiniz. Ben elim zaten sıkı. Bir de çekim yaptığım için ağır gidiyor. Ben onu biraz ağır zorlanıyorum. O yüzden normal örüyorum arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimi batıyorum. İlmek kaydır. Bir zincir. Şöyle hemen araya ip takalım. Sıramızı kaçırmamak için. Şimdi bu 6 tane ilmeğimize çift batıyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha. 2 tane oldu. 1, 2. Her ilmeğe 2 tane sık iğne. 3, dördüncü çift, 5. çift ve 6. çift. Evet, sayımız 12 oldu. İpi bu tarafa alıyorum. 3. sıraya geçtik. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapalım. Evet, sıramızı bitirdik ve 18 tane sık iğnemiz oldu. İpi bu tarafa aldım. Şimdi 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir sık iğne. Evet, toplam 6 sıra düz ördüm. Şimdi 10. sıradayız. Azaltma yapacağız. 2 tane tek, bir azalt, 2 tek, 3 tek, 1, 2, 3, bir azalt, 2 tek, bir azalt, 3 tek, bir azalt. Toplam 4 tane azaltma yaptık. Evet, 14 sık iğneye düştük. Şimdi bir sıra düz örelim. 11. sırayı düz örüyoruz. Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi yeşili koparıp beyaza geçeceğim. İlmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip iki yaptım, hatta kadife olduğu için açılma olabilir. Şu ipi de buradan içeriye alıyorum. Evet, beyazla kuzu ipimizle devam edelim. Evet, ipimizi sabitliyoruz. İlk ilmek bizim ilmek kaydırdığımız oluyor. Şöyle alttan giriyorum. Öndeki tek kata batıyoruz. FLO'dan öreceğiz. Her ilmeğe bir tane. Şu ipi içinden geçirdim ama bu sefer gözükmedi. O yüzden çıkardım. Tığım alttan şöyle giriyorum. Şu tek kata batıp örüyorum. Evet, her ilmeğe bir tane. Üç, 4, 5, 6, 13 ve 14 tane FLO'dan ördük. Şimdi
13. sıradayız ve artırma yapacağız. Evet, 3 tane tek örüyorum. 1 2 3 1 arttır. Şimdi ilmekleri görmek için şöyle açın arkadaşlar. Açtığınızda şurada ilmekler gözüküyor. Tekrar 2 tek, 1 arttır. 3 tek, 1 arttır. 2 tek ve 1 arttır. Toplam 4 tane arttırma yaptık. 18 sık iğnemiz oldu. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe 1 sık iğne. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi ilmek kaydırıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi kırmızıyla devam edeceğiz. Şöyle kolumuzu kıvıralım. Şöyle de açalım, esnetelim. Kolumuzu kıvırdık. Burası sıra başımız. Ve deminki FLO'dan ördüğümüz yerin arka katından 14. sıramızdaki FLO'dan şöyle ipi sabitledim. Şimdi arka kattaki tek katlara batıyoruz. Hepsini bir tane sık iğne yapalım. Şurada katlarımız. Şu iyice kıvırmak gerekiyor. Evet, 14 taneydi bileğimizde. 14 tane sık iğne yapalım. Sayalım yaparken de 1 2 3 4 5 6 evet 12 13 ve 14 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi toplam 8 sıra öreceğiz. Bu birinciyi yaptık. İkinci sıraya geçiyorum. 1 2 devam ediyorum bu şekilde. Toplam 8 sıra örelim. Kırmızıyı. Evet, 8 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi biraz doldurma işlemi yapalım. Şöyle. Evet, tekrar devam ederiz. Şimdi arttırmamız var.
Evet, 24. sıradayız. 6 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tek. Bir arttır. 6 tek. 3, 4, 5, 6. Bir arttır. Evet, 2 tane arttırdık. Sayımız 16 oldu. Şimdi daha sonra 9 sıra düz örelim. 6, 8, 9. Evet, 9 sıra düz örüp geliyoruz. Evet, 9 sıra düz ördüm arkadaşlar. İlmek kaydırıp 2 zincir çektim ve koparıyoruz. Toplam 18 sıra, kırmızıyı 18 sıra ördük, bitirdik. Kollarımız hazır. Hemen ayağımızla devam ediyoruz. Şunu da alalım. Evet. Evet, ayağımız için kadife ile yapacak olanlar, önce ipi sabitledik. 2 zincir çekiyoruz. Bir atlayıp ikincinin içine 6 tane sık iğne. Kotonlu yapacak olanlar sihirli halka içine 6 sık iğne. 3, 4, 5 ve 6. İlk ilmeğimi batıyorum. İlmek kaydır. Evet, bir zincir çekiyoruz. İkinci sıradayız. Bir tane tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Ve toplam 3 tane arttırma yaptık. Sayımız 9'a çıktı. Şu araya da ipimizi takalım sıra başımız için. Üçüncü sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Üçüncü sırayı bitirdik. İpi bu tarafa aldım. Dördüncü sıradayız. 2 tane tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Evet, yine 3 tane arttırdık. 12 sık iğneye ulaştık. Şimdi 5. sırayı eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 6. sıradayız. 3 tek, bir arttır, 3 tek,
Bir artır, 3 tek, bir arttır. Evet, yine 3 tane arttırma yaptık. 15 sık iğneye ulaştık. Şimdi 7. sırayı eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, 8. sıradayız. 4 tane tek, bir arttır yapalım. 3, 4, bir arttır. 4 tek, 3, 4, bir artır. 1, 2, 3, 4, bir artır. Şimdi 3 sıra sayımız 18 oldu. 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, 3 sıra düz örgümüzü tamamladık. Şimdi şurada topuk kısmına yapacağız. Buraya geri dönüşü. Şimdi buradaydık arkadaşlar. Bu tarafa gitmiyoruz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Topuğumuzu yapacağız. Bir atlıyorum. Birinci sık iğneyi atlıyorum. Yanındakine 8 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bir atlayıp yanındakine 7 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir zincir çekip dönüyoruz. Bir atlıyoruz yanındakine. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar bir zincir çekip döndüm. Şimdi topu uzattık. Şimdi çevresini dolanacağız. Yine bir atlıyorum. Yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 sık iğne yaptım. Şimdi burada ve şurada bir azaltma yapıyorum. Batıp çıktım. Hemen sıradakine batıp çıktım. Ve kapattık. Burada bir azalma yapmış olduk. Şimdi 7 tane CC yapacağız. Yani ilmek kaydıracağız. Bunu da buraya değil bir alt sıraya iniyoruz. Yani şöyle değil. Bakın hemen altına. Bunun altı burası. Batıyorum. Çıkıyorum. İlmek kaydır. Bu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane CC yaptık. Tekrar yukarıya aynı burada yaptığımız gibi son kalan ilmekle buradaki ilmeği bir alıp azaltıyoruz. Battım, çıktım. Hemen yanındakini buraya dönüyoruz ya, şuradaki ilk ilmeğe batıp çıkıyorum.
Hepsini bir kapattım. Ve 2 tane sık iğne. 1 2. Sıra başım artık burası. 18 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi bunu çıkartıyorum. Sıra başım artık burası. Şimdi 5 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, şimdi CC yaptığımız yere geldik ve içlerine batıyoruz. Normal sık iğne yapıyoruz. Şöyle yine normal içine batıyorum. Evet, her ilmeğe bir sık iğne. Evet, 5 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi beyaza geçeceğiz. İlmek kaydırıyoruz. 2 zincir çekip kesiyorum. Yine kolda olduğu gibi ipi sabitleyelim ve ilk ilmek kaydırdığımız sıra başımız. Alttan yine FLO'dan öreceğiz. Alttan şöyle giriyoruz tek kata. Her ilmeğe bir sık iğne yapalım. Evet, 18 tane ilmeğimize öndeki tek kattan örelim. Evet, 23. sırayı bitirdik. 24'teyiz ve 3 tane arttırma yapıyoruz. 5 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 bir artır. 5 tek 3 4 5 bir artır. 5 tek 3 4 5 bir artır. Evet, 3 tane arttırma yaptık. Sayımız 21'e çıktı. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet, 2 sıra düz ördüm ve sıradaki ilmeğe batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Evet, şimdi yeşile geçiyoruz. Şöyle kıvıralım ve yine kolda yaptığımız gibi buradaki şu tek katlara her birine bir tane sık iğne yapacağız. Beyloğullara. Evet, 27. sıradayız. İpimi sabitledim. Hemen sıra başım. Şuradan ipimi takip ediyorum. İpimi kopardığım yerden sıradaki tek kattan devam ediyoruz. Evet, her ilmeğe bir sık iğne yapalım.
Evet, 18 ilmeğimiz olacak. Eksik veya fazla olursa arttırın veya azaltın. Arada fazla olabilir. Fazla batılmış olabilir. Evet. Yeşil ipimizle 14 sıra düz örelim arkadaşlar. O arada bacağımızı da dolduralım. Ara ara doldurmalarımızı yapalım. Evet. 14 sıra düz örüp gelelim arkadaşlar. Evet, yeşil iple toplam 14 sıra düz ördük. Şimdi iki yandan iki tane arttırma yapacağız. 42. sıradayız. 8 tane tek, bir arttır yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tek, bir arttır. Tekrar 8 tek, bir arttır yapalım. 2 tane arttırma yapmış olduk. 20 tane sık iğnemiz oldu. Daha sonra 2 sıra düz örelim. Evet, 45. sıradayız. 3 tane arttırma yapacağız. 6 tane tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 bir arttır. 6 tek, 2 3 4 5 6 bir arttır. 5 tek, 2 3 4 5 bir arttır. Toplam 3 tane arttırma yaptık. 23 sık iğneye ulaştık. Şimdi bir sıra düz örelim. 23 sık iğne. Evet arkadaşlar, bacaklarımızı bitirdik. Şimdi birinciyi koparıyoruz. İkinciyi de burada bırakıp diğer bacağı ekleyeceğiz. Şimdi birinci ördüğüm burada bitti arkadaşlar. Sıra başım şuradan başlarken arkadan BLO'dan aldığımız için tam sıra başını görememiş olabilirim ya da bunu da görmemiş olabilirim. O yüzden biri farklı yerde bitti. Mesela eğer burada bittiyse ortalarken buraya kadar düz örüp buradan bulacaksınız ortayı. Şimdi benim ikinci bacağım burada bitmişti. Şöyle düz tutuyorum. Sizin de eğer burada bitti mesela, bacağımızı şöyle düz tutacağız. Tam ortayı buluyoruz. Bu tam ortada bitti benimki. Burada bittiyse, şurada bittiyse buraya kadar sayacağız. Sık iğne düz öreceğiz yani. Düz ördükten sonra buraya gelip zincir çekip diğerini birleştireceğiz. Şimdi 5 tane zincir çekelim. 1 2 3
4, 5. Diğer bacağımı alıyorum. Şöyle katlıyorum. Tam ortası şuraya denk geliyor. Buraya birleştireceğiz. Evet, bu şekilde iki bacağı 5 zincirle birleştirdik. Şimdi bütün ilmeklerimize tek batacağız. Eksiltme arttırma yapmıyoruz. Hepsine tek batalım. Zincirlere de hepsine tek batacağız. Evet, şimdi birinci bacağımı dolandım. Hepsine tek battım. Zincire geldim. Zincire direkt örmüyorum. Ördüğüm zaman burada bir delik oluşuyor arkadaşlar. Bu geçişte. O yüzden bu zincirin hemen şu dibindeki, bunun hemen devamındaki şuraya dibe battım çıktım. Birinci zincirime batıp çıkıyorum. Üçünü bir kapattım. Yani aslında burada zinciri örmüş oldum. Birinci zinciri. Arttırma yapmadık. Burayı doldurduk. Şimdi birinci zincir, ikinci zincir, 3, 4. Şimdi burada da aynı yapacağız. Bu 5. zincire batıyorum. Battım. Hemen dibine batıyorum. Üçünü bir kapattım. 5.'yi de burada yaptık. Şimdi tekrar diğer bacağımı dolanıyorum. Hepsine tek batıyorum. Diğer zincire gelene kadar. Evet, ikinci bacağımızı da dolandık. Hepsine tek battık. 23 sık iğneye. 23 burada. Şimdi bu sıra başımız buradaydı. Ama şimdi bu zinciri de öreceğiz ve sırayı bu tarafa alacağız. Şimdi 5 zincire tek batıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu ipi alıyorum artık. Sıra başım burası. Şimdi birinci sırayı bitirdik gövdede. Gövde 1. Şu an 56 tane sık iğnemiz oldu. Eksik olursa bir tane hemen arttırın. Fazla gelirse de azaltın. Sayımız 56. Şimdi ikinci sıradayız. Evet, bu sıramızda 3 tane tek, bir arttır yapacağız. 1, 2, 3, bir arttır. 3 tek, 2, 3, bir arttır. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 3 tek, bir arttır. En son 2 kalacak. 2 tek, bir arttır. Toplam 13 tane arttırma yapmış olacağız. Evet. En son 2 tek kaldı. 2 tek, bir arttır. Toplam 14 tane arttırma yaptık. Ve 70 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir sık iğne yapalım.
Evet, 6 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi 9. sıradayız. Azaltma yapacağız. 10 tane tek örüp bir azaltalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tek bir azalt. Tekrar 10 tek bir azalt. Sıra sonuna kadar tekrar yapıyoruz. En son 7 kalıyor arkadaşlar. 7 tek bir azalt kalıyor. Toplam 6 azaltma yapacağız. 64 sık iğneye düşeceğiz. Evet arkadaşlar, en son 8 tek bir azalt kaldı. Daha önceki notumda 7 yazmışım ama 8 doğrusu. Şimdi 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. 10 ve 11. sıralarımızı düz örüyoruz. 12. sıradayız. Tekrar azaltma yapıyoruz. 9 tane tek bir azalt, 9 tek bir azalt, yine 6 azaltma, en son 7 kalıyor. 7 tek bir azalt. 2 4 6 7 8 9 tek bir azalt, tekrar 9 tek bir azalt, tekrar yapalım sıra sonuna kadar. 58 sık iğne kalacak. Evet, sıramın sonuna geldim ve 12. sırayı bitirdik. Şimdi kırmızıya geçeceğiz. Şöyle 3 tane ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip kırmızıyla devam ediyoruz. Evet, 13. sıradayız. İpimi sabitledim. Hemen ilk ilmek kaydırdığımdan devam ediyorum. Her ilmeğe bir sık iğne. Evet, bir sıra kırmızı ördüm. Şimdi BLO'dan öreceğiz arkadaşlar. 14. sıradayız. Şöyle arkadaki tek kattan örüyoruz. Her ilmeğe bir tane arkadaki tek kata batarak örelim. Daha sonra buradaki katlara beyazla öreceğiz. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Daha sonra 2 sıra düz örelim. Evet, 2 sıra düz örgü tamamladım. Şimdi 17. sıradayız. Yine azaltma yapıyoruz. 8 tane tek bir azalt, 8 tek bir azalt, 6 tekrar yapalım. Aynı şekilde 2 4 6 7 8 tane tek bir azaltıyorum. Sıra sonunda 6 tek bir azalt yapacağız.
52 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, azaltmadan sonra 12 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm. Şimdi kolları takacağız. 30. sıradayız. Kollarımın yerlerini belirledim. Şöyle katlıyorsunuz. 5 buradan 5 buradan kolumuzu ayarlıyoruz. Dur kardeşim, dur aşkım. Dur tatlışım. Şimdi oyun sırası değil ama. Değil mi annem? Yerim ben seni. Yerim ben seni. Evet, şimdi 2, 4, 6, 8, evet 9 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Kolumuzu alalım. Ve 5 tane sık iğne ile birleştirelim. Şöyle iç kısımdan, kolun iç kısmından giriyoruz. Gövdeye batıyoruz. İkisini bir örüyoruz. Bu bir. Tekrar koldan girdim. Gövdeye battım. 2, 3, 4 ve 5. 5 sık iğne ile kolumuzu birleştirdik. Şimdi diğer kola kadar 21 sık iğneye tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 21 sık iğnemizi ördüm. Şimdi yine diğer kolumuzu alalım. Beş sık iğne ile buraya birleştirelim. Bir, iki, üç, 4 ve 5. Evet, 5 sık iğne ile diğer kolumuzu birleştirdik. Şimdi burada kaç kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 12 sık iğnemiz kaldı. Onlara tek batalım. Sıramızı bitirmiş olalım. Evet, şimdi 31. sıradayız. Kol altlarından azaltma yapacağız. 8 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tek. Son kalan ilmekten alttan bir kat aldım. Koldan ilk ilmekten şöyle bir kat alıyorum. Öndeki kattan. Şimdi bunların hepsini bir
Kapatıyoruz. Burada bir eksilme olmuş oldu. Şimdi 9 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane tek battım. Son ilmeğimizden bir kat aldım. Gövdeden ilk ilmekten bir kat ve ikisini bir ördük, azaltma yaptık. Şimdi diğer kola kadar 19 tane sık iğneye tek batalım. Evet, 19 tane ilmeğimize tek battık. Son ilmeğimizi yine bir kat aldım. Koldan ilk ilmekten bir kat, ikisini bir ördük. 9 tane tek batalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tek battım. Son ilmekten yine bir kat aldım. Gövdeden ilk ilmekten bir kat. Öndeki kattan aldım ve ikisini bir örerek kapattık. Dördüncü azaltmamızı yaptık. Geri kalan 11 sık iğneye tek batalım. Sıra sonunda 60 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki azaltmadan sonra 3 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şimdi 35. sıradayız ve azaltma, daha çok azaltma yapacağız. Artık boyunu oluşturacağız. Evet, şuradan sıra başımız. 3 tane tekle başlıyoruz. 1, 2, 3 tek, bir azalt, 3 tek, 2, 3. Şimdi omuz üzerine geldik. Burada omuzda 6 tane peş peşe azaltıyoruz. Bu bir. İkinci azaltmam. 3. Dördüncü. Beşinci. 6. Evet, altıncı. Peş peşe 6 tane azaltma yaptım. 3 tane tek batalım. 2, 3. Bir azalt. 3 tek. Bir azalt. 3 tek.
Bir azalt. Üç tek. Evet, şimdi diğer omuza geldik. Buraya da yine 6 tane peş peşe azaltalım. Bu bir, iki, üç, dört, beş ve 6 tane peş peşe azalttım. 3 tane tek batıyoruz. 2, 3. Sanki şurada atladım. Ya bak şurada atladım. 1, 2, 3. Bir azalt. 3 tek. 1, 2, 3, 1 azalt. Evet. Sıramızı bitirdik. Evet, toplam 18 tane azaltma yapmış olduk. Bir önceki sırada 64 demiştim ama 60 sık iğne kalmış arkadaşlar. Daha önceki tarihte 4 sık iğne ile birleştirmiştim. Bu seferkinde 5 ile birleştirdiğim için burada bir eksilme fazla oldu. Onu hesaba katmamışım. Dediğim gibi şu 3 sıra ördüğümüz yerde 60 sık iğne kalmıştı. Şimdi 42 tane sık iğnemiz kaldı. Bu arada gövdemizi de dolduralım biraz. Çünkü azalıyor yani boyun kısmı. Bacaklara doğru şöyle makasınızla dikkat edin ki kesmeden şöyle pustur ile fıskılaştırın. Veya bir tahta parçası da olabilir. Evet, 36. sıradayız. 2 tane tekle başlayalım. 1, 2 tek, bir azalt, 2 tek, bir azalt, 2 tek, evet, burada 3 tane yapacağız. Birini yapmış olduk. Bir, ikinci azaltmam. Üçüncü azaltma. Omuzun üzerine geldik. 3 tane peş peşe azalttık. Tekrar 2 tane tek. Bir azalt. 2 tek. Bir azalt. 2 tek. Bir artık zorlandı. Oyuncak büyüdükçe. İki tek. Bir azalt. 2 tek. Şimdi omuza geldik tekrar. Diğer omuza ve 3 tane peş peşe azaltalım.
Bu birinci. İkinci. Ve üçüncü. Tekrar iki tek. Bir azalt. Evet. İki tek. Şurada bir tane kayıyorum. Bir azalt. Diğer sıradan aldım. Burada bir kayma yaptım. Evet. Bakalım kaç kalmış. Evet, sıra sonunda 30 sık iğnemiz kaldı. Şimdi her sırada tekrar doldurmaya devam ediyorum. Koluma doldurdum biraz. Makasımla sıkılıyorum. Ama çok nazik davranıyorum kadifede. Hem tutuyorum hem sıkılıyorum. Açılmasını istemiyorum. Bu tarafı da yapalım. Çünkü yani siz doldurdukça bebeğiniz alır yani elyafı. O da onun büyümesine sebep olur. Deliklerin açılmasına sebep olur. O yüzden şöyle nazik davranalım. Kotonda bu kadar şey olmuyor da kadife olduğu için daha çok bir esneme oluyor, açılma oluyor. Evet, şimdi tekrar azaltmaya devam edelim. Evet, 37. sıradayız ve son azaltmayı yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bir tek bir azalt yapacağız. Sadece bir tek bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Bir tek. Bir azalt. Devam edelim sıra sonuna kadar. Hep tekrar. Evet, sıra sonunda 20 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 38. sıramızda kırmızı ile bu son sıramız kırmızı. Öndeki tek kattan öreceğiz. FLO'dan. Sıra sonuna kadar her ilmeğe bir tane sık iğne. 20 sık iğneyi tek batıyoruz. Öndeki tek kattan yapalım. Şöyle alttan giriyorum. Evet, devam edelim. Evet, son sıramıza geldik. Şimdi ipi koparmadan önce 3 tane ilmek kaydıralım. Renk içi yapmak için. 2 ve 3 ilmek kaydırdım. Bir zincir çekip koparıyorum. Şimdi yeşile devam ediyoruz. Yeşile de arkadaki tek kattan öreceğiz. Şimdi bunu arkadan başlayacağım arkadaşlar. Şu ipi de şöyle içeriye çek koydum. Boynu tam arka ortadan başlayacağım.
Evet, burada katlarımız vardı. Onlara birer tane sık iğne yapalım. 20 sık iğne olacak. Evet, bu şekilde devam edelim. Ben şimdi kucağıma almam gerekiyor. Burada örmesi çok zor oluyor. Evet, boynumuzu toplam 5 sıra düz öreceğiz arkadaşlar. 20 sık iğne. Ve gövdemizi bu bölümde tamamladık. Bacak, kol ve gövdeyi yaptık. Burada bitirelim. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.